Abo, nereye geldik arkadaşlar? Gerçekten Bali'de aşkı bulabilmeniz mümkün. Coğrafya kader midir, değil midir? Abi bak, ben buna karşıyım. Turistiz diye. Şu görüntüye bakın ya, kafayı yiyeceğim. Ben de ilk gittiğimde çekindim. Ulan ben ne yapacağım şimdi falan. Ya şu güzelliğe baksanıza, bak şimdi yumurtayı. Abo. Köpek saldırdı şimdi onlara. Ondan koştular ya. Buranın yolları valla patates tarlası gibi arkadaşlar. Geldiğinizde dikkat edin. Bence Uluwatu Bali'nin yaşanabilecek en güzel yeri. Selamlar, selamlar, selamlar arkadaşlar. Ben deyince aklınıza ne geliyor? Burası gelsin ya. Böyle sahiller gelsin. Deniz, kum, güneş gelsin. Mutluluk gelsin, huzur gelsin. Şu an neredeyiz arkadaşlar? Uluwatu'dayız. Bugün sizlere videomuzda ne yapacağız? Uluwatu'nun en güzel sahillerini gezdireceğiz. Bence Uluwatu Bali'nin yaşanabilecek en güzel yeri. Bunun aksini iddia eden Bali'de gerçekten zaman geçirmemiştir. Eğer Canggu diyorsa, Ubud diyorsa bilin ki ya denizi hiç sevmiyordur ya da ne bileyim böyle kendini göstermek için Canggu'ya gidiyordur ya da işte kendini böyle bulmak için Ubud'a gidiyordur. Abi Uluwatu'da hepsi var. Kendini de bulursun, mavilikleri de bulursun, denizi de, güneşi de, kumu da bulursun. Baksanıza bir sürü insanı da bulursunuz. Ayrıca burada da harika cimler vesaire de var. Şimdi Uluwatu'yu ben şöyle anlatayım. Hop, durduruyorum çünkü iyi bayramlar dilemek istiyorum. Hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Ayrıca bir bildirimde bulunmak istiyorum. Bali'deyim 1,5 aydır. Hatta buraya 5. kez gelişim. Yıllardır da burada yaşamışlığım da var. O yüzden Bali'ye taşınmak isteyenler vardır aranızda. Bunun için çok cüzi bir rakama harika bir rehber hazırladık. Aşağıdaki linkte Bali yaşam rehberi bulunuyor. Oradan tıklayarak alabilirsiniz. İçinde neler mi var? Çocuklu aileler hangi okullara kayıt olacaklarına kadar, hangi hastanelere gidilmesi gerekiyor, tatil yerleri, kahve içecek yerler, spor salonları. Eğer böyle bir düşünceniz varsa sadece şu anda 499 TL'yi bu rehberi alıp kolayca Bali'ye de taşınabilirsiniz. Bali'ye tatile de gelebilirsiniz. Canınız ne istiyorsa onu yapabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi tatiller ya da iyi taşınmalar mı diyeyim artık. Biz Bali'den devam. Haydi videomuz devam etsin. Ulu demek en uç, en tepe demek. Watu da kaya, taş demek. Uluwatu'nun anlamının bundan gelmesinin sebebi de şu. Burada çok fazla klifler var. Yani tepe böyle göreceğiniz zaman böyle buradan ben size stok görüntüler koyarım. O kadar güzel yerler var ki tepeden böyle kliflerden buraları izleyebildiğiniz, gün batımlarını izleyebildiğiniz. Daha önceki aylarda zaten ben buraları çekmiştim. Önceki videolarımı izlemek istiyorsanız da Bali videolarıma tıklayıp izleyebilirsiniz. Çok fazla ben buraları geldim çektim. Hatta şurada bir sürü insanla röportaj yaptık. En arka kısımda da maymunlar oluyor. Geldiğinizde maymunlara dikkat edin. Burada sizin çantanızı, bir şeylerinizi çalmaya çalıştılar. O zaman da böyle suyumuzu falan almaya çalışmıştı. Arkadaşlar Bali'nin en güzel taraflarından biri sahiller, öyle yüksek paralara girdiğiniz yerler değil. Sadece kişi başı $1 ödeyerek bu sahile oturabiliyorsunuz. Herhangi bir şezlong, şemsiye almanıza gerek yok. Görüyorsunuz herkes burada havlusunu sermiş yatıyor zaten. Burası çok ünlü oldu. Hangi filmle çok ünlü oldu? 2009 yılında Julia Roberts'ın oynadığı Ye, Dwight, Sev. Önce kocasından ayrılıyordu. Ben diyor kendimi bulacağım diyor. Daha sonrasında İtalya'ya gidiyor, yemeği buluyor. Orada biraz da aşkı da buluyor azıcık. Daha sonrasında oradaki aşkı tam olmamış diyor. Ben diyor tam oturtturamadım bunu diyor. Sonra diyor ki benim dua etmem lazım diyor. Hindistan'a gidiyor. Orada ne yapıyor? Namaste diyor. Orada böyle saatlerce meditasyon yapıyor. Benim Kopangan'da yaptığım gibi. Daha sonrasında orada kendini bulduktan sonra ne yapıyor? Aşk için Bali'ye geliyor. O zaman herkesin aklına yerleştiler. Bali'de aşk var dediler. Var mı yok mu artık sizler söyleyin. Ben bilmiyorum. Ben elçiyim. Elçiye zeval gelmez arkadaşlar. Gerçekten Bali'de aşkı bulabilmeniz mümkün. Şimdi bu denizleri ben size açıklarken şunu söyleyebilirim. Bir insan ne kadar denize yakınsa o kadar mutlu olur. Bunun aksini iddia eden maalesef denizlerde yaşamamıştır. Kurban olayım. Ne yapın edin, kendi ülkenizde de olsa, başka ülkelerde de olsa denize yakın olun. Şu dalga sesi var ya, huzur verir. İlla girmene gerek yok. Şu huzur bile yeter arkadaşlar. Bugün sizlerle 3-4 tane farklı sahile götüreceğiz. Farklı yerlere gideceğiz. Aynı zamanda Uluwatu'nun içinde motorla da gezeceğiz. Geçen bölümde yaptığımız gibi. Sizler şu anda, bak ben sıcakta buradan güneş vuruyor. Sizler rahat koltuklarınızda bu kardeşinize televizyondan izliyorsunuz. Bir tane beğeni, bir tane yorum bırakırsanız ya kardeşim sen bizi denizlere hep götür yazarsanız çok çok mutlu olurum. Hangi şehirden yazıyorsanız onu da ekleyin. Ben hepsini görüyorum arkadaşlar. Şimdiden ellerinize sağlık. Bir de sizlere bir şey söyleyeceğim. Buradan çıktığımızda sizi 2 tane kafeye götüreceğim. O kafelerde yediklerimiz, içtiklerimizle beraber böyle ortamları da görmüş olursunuz. İsimlerini de yazarım. Mutlaka oralara da uğramanızı tavsiye ederim. Oralar böyle güzel görsellerle geçecek. O zaman turumuz başlasın. Haydi let's go.
Şimdi sahilden çıktık. Bir kahvaltımızı yapalım güzelce. Size biraz Uluwatu'nun sokaklarını da gezdirmiş olalım. Böylelikle keyifli bir güne başlamış olalım sizinle dostlar. Burası Canggu gibi, özellikle bu bölge çok kalabalık değil. Ama bazı bölgeleri var gerçekten insana kafayı yedirtebilir. Oralardan uzak durmaya çalışın. Geldiğinizde böyle deniz, sahil vesaire dolaştığınızda çok zorlamayacak. Ama ana kısımlar, Ungasan dediğimiz kısımlarda, Ungasan dediğim yere pek fazla uğramayın işiniz düşmedikçe. Şimdi ana kısmına gidiyoruz buranın. En çok mekanların olduğu, kahvaltı yapabileceğiniz, keyif alabileceğiniz yerlere gideceğiz. Gördüğünüz üzere sağlı sollu yine dükkanlar var Canggu'daki gibi, alışveriş yapabileceğiniz alanlar. İnsan sayısı Canggu'ya göre bence daha az burada. Şimdi dostlar, yanlışlıkla kahvaltıcının yerini geçtik. Hemen şu sol tarafta Bukit Cafe diye, buraya geldiğinizde, vallahi ben hep geliyorum buraya. Halloumi tost yiyorum. Buraya geldiğinizde bunu yiyin mutlaka. Çok çok keyif alacaksınız. Haydi gidelim. Uluwatu'da denize girdik, çıktık, keyfimizi yaptık, karnımız acıktı arkadaşlar. Acıkınca da ben size şöyle söyleyeyim. Buranın en güzel tabaklarından bir tanesi. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? Bukit denilen bir tane kafedeyiz. Uluwatu merkez tarafında burası. Halloumi denilen bir tane tostları var bunların. Bak çok çok güzel. Üzerine böyle Antep fıstıkları var, hellim peyniri var, 2 tane de ekstra yumurta, avokado da aşağıda, rokası da var, kurumuş domatesi de var. Bana göre şu anda Bali'deki en güzel yapabileceğiniz kahvaltı tabağı bu. Açık ara. Net söyleyebilirim bunu. Geldiğinizde mutlaka burayı deneyimleyin. Bunun tanesi 98K. Ekstradan yumurta eklerseniz de 15K yumurta parası. Toplamda ne yaptı? 128K'ya bunu yiyebiliyorsunuz. 128K'ya da aşağıdaki şuradan fiyattan görebiliyorsunuz. Tabi buna ekstradan ne ekleniyor? Buranın işte bahşişi ekleniyor. Üstüne bir de buranın servis parası ekleniyor. Üstüne bir de KDV eklendi mi? Bunlar genelde 135-140'lara çıkıyor. Ben yine zaten size son fiyatla vermiş olurum ama mutlaka geldiğinizde bunu deneyimleyin. Ya şu güzelliğe baksanıza. Bak şimdi yumurtayı. Abo, şuna bak. Çok güzel. Bak. Şunu iyi beğenmeyecek adam yok. Dünyada yok. O kadar abartıyorum. O zaman diğer maviliklerde görüşürüz arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Evet, harika bir kahvaltı. Arkadaşlarla sohbet, çaydan sonra nereye gidiyoruz? Buranın en fazla sörf yapılan yerlerinden biri. Gün batımının güzel olduğu Dreamland Beach'e gidiyoruz arkadaşlar. Adı üstünde. Hayal gibi beach ya. Gittiğimizde keyif alacağız. Özellikle dalgaların büyük oluşu, insanların sörf yaptığı bir alan. Şimdi ben size anlatacağım yer. Burası Uluwatu merkez, kafasına göre herkes. Burada en çok mekanları görebileceğiniz yer. Sol tarafta Nuriş var. Hemen karşıda Drifter diye bir yer var. Buralar ünlü yer. Şimdi ben size gidecek en güzel kahve dükkanlarından birini göstereceğim. Sola doğru döndüğünüzde ileride Alchemy diye bir yer var. Bu Alchemy'de özellikle vegan yiyecekleri bulabilirsiniz. Bowl yapabilirsiniz kendinize. İşte ondan sonra ecstatic dans, hatırlarsınız Kopangan'da ben biraz bahsetmiştim. Böyle kendini saldığım bir dans. Sol tarafımız işte Alchemy diye geçiyor. Burada bilgisayarınızı alıp çalışabilirsiniz. Güzel kızlar, yakışıklı çocukların olduğu mekanlardan bir tanesi. Hemen arkasına devam ettiğimizde ne var peki? Benim dünyada sizlere Singapur'da da örneğini verdim. Dubai'de de. Abi %100 Arabica. Arabica'ya mutlaka gelin. Hemen dibindeydi Arabica. Oraya gittiğinizde benden selam söyleyin. Tanımazlar zaten. Ama yine de bir kahve için oradan. İçtiğinizde diyeceğiniz ki ya Sezer kardeşim keşke bunlar sana sponsor olsa. O kadar ballandırarak anlattın ki haklıymışsınız diyeceksiniz. Çünkü kahvenin tohumunun tadı çok güzel. Kahve çekirdeklerinin geldiği ülkeler çok değerli. Kolombiya'dan, Brezilya'dan, Guatemala'dan, Honduras'tan çok güzel çekirdekler geliyor. Onları da deneyimlersiniz. Daha önceki bölümlerde yine çekmiştim. Burada Bamboo Fitness var arkadaşlar. Buranın en ünlü jimlerinden bir tanesi. Hem bu recovery dediğimiz işte ice bath, sauna vesaire hem de jim açık alanı çok çok keyifli. Böyle hem sosyalleşebileceğiniz, yine güzel kızların, yakışıklı olanların, kaslı olanların olduğu bir yerden bahsediyoruz. Gördüğünüz üzere inşaatlar da devam ediyor. Yollar sıkışık. Pek güzel değil açıkçası bu taraflar. Yoğunlaştıkça yerler keyif alınmıyor. Trafik zaten burada araba süremeyi bilenler çok yok. Ama adamlar da haklı, etrafında durmadan bir motosiklet geçiyor. Yani insanın tedirgin olmaması çok çok zor açıkçası. Evet, sağ tarafta yine alışveriş merkezleri vesaire. Bak Bambu'nun da önden geçiyoruz. İyi oldu, hem anlatmıştım sizlere. Bakın burası otoparkı, iç kısmı da var. Orada müzik çalıyor. Hardcore spor yapılıyor. Burada da restoranı var. İsterseniz proteinli yiyecekler alabiliyorsunuz. Sağımda yine böyle dükkanlar var. Kadın kıyafetleri. Burada kadın yoğunluğu çok fazla. %60, %70 oranında kadın yoğunluğunu görürsünüz. Uluwatu'da daha da çok hatta. Canggu ile ikisini kıyasladığınızda çok var. Ubud'da ile tamamen böyle kafayı sıfırlamak isteyen kadınların kendilerini bulmak
olmak istediği bir nokta olduğu için Ubud'da yaklaşık %80 kadın görebilirsiniz. Şaşıracaksınız ama doğru. Bir gün estetik dansa gittik. Ulan bir girdim içeri, sadece kadından var olmuş. Erkekler tabii biraz çekiniyor böyle danslardan falan. Ben de ilk gittiğimde çekindim. Ulan ben ne yapacağım şimdi falan. Ulan bunlar değişik tipler dedim. Sonra dedim ki ulan bunlar herkes dedim kafayı sıyırmış da bir ben mi akıllıyım dedim. Sonra dedim salayım ben kendimi, dans edeyim bakayım. Harbi saldım, dans ettim. Çok da keyifli oldu. Güzeldi yani. Deneyimlemek lazım. Bazen ön yargılarımızı kırmamız gerekiyor. Haydi Dreamland'e gidelim arkadaşlar. Dostlar geldiniz buraya. Böyle bir alan var. Buraya girerken de 3-5 bir şey alıyorlardı ama bugün almıyorlar galiba anladığım kadarıyla. Ulan buraya da park edebilirmişiz. Bugün en boş günlerinden biri. Ben size öyle söyleyeyim. Büyük ihtimal havayla ilgisi var. İşte dalga olmadığı için sörfe gelenler vesaire, bak dalga az var herhalde. Normalde burada kocaman kocaman dalgalar oluyor. İnsanlar da burada gelip oturup bir şeyler de yiyebiliyor. Hatta yıllar evvel burada bir tane Reels çekmiştim. Çok uygun fiyata burada takılabiliyorsunuz diye. Orası burası. Vallahi hava şansımıza bulutlu. Bazen Bali'de bunu fazlasıyla görebiliyorsunuz. Şu anda bir de yağmur sezonu olduğu için böyle olacaktır. Su biraz da çekilmiş açıkçası. Ama denizin en kötüsü en iyisidir her zaman. Hiç moral bozmak yok. Gidelim orada bir su içelim, kokonat içelim. Biraz fiyatlardan da bahsedelim. Şöyle bir yere geldiğinizde arkadaşlar 3 dolar verip kokonat içebiliyorsunuz. Kokonatları çok kötü gerçekten. Buradan aldık kokonatları. Hiç güzel değildi. Burada da içtik az önce. Hiç tadı yok. Dedim bunu değiştirir misiniz? Abi bak ben buna karşıyım. Turistiz diye, tamam mı? Turistiz diye. Ağaçtan kopardıkları 1 dolar bile etmeyen kokonatı insanlara 3-4 dolara satıyorlar. Evet, manzara çok güzel. Harika. Bir tane su, bir tane kokonatı 4,5-5 dolara içebiliyorsun ama hala söylüyorum. Buranın kokonatı iğrenç. Yani Bali'de kokonat içmemeye çalışın. İçecekseniz Tayland'a gidin. Tayland'daki çok daha güzel. Tayland'daki meyveler de çok güzel. Bali'de valla iyice turist kazıklama yeri yapmışlar. Hiç hoşuma gitmiyor bu durum. Bunları da açıkça dile getiriyorum ki geldiğinizde hem müşteri memnuniyeti olarak hem de geldiğinizde hizmet olarak böyle durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Dedim adama yani bunun hiç tadı yok. Değiştirebilir miyiz lütfen dedim. Patronuma sorayım dedi. Geldi bir şeyler ıvırladı zıvırladı gitti yani. Hani 1 dolarlık şeyi bile değiştirmiyorlar. Öyle gözleri açılmış bu insanların maalesef. Burada sörf yapan çocuklar vesaire var. Geldiğinizde karşıdan izleyebiliyorsunuz. Güzel bir yer. Yemek yemenizi önermiyorum buralarda çok. Çünkü mutfakları çok temiz değil. Hani geldiğinizde Türkiye'den bakteri taşıma olasılığınız çok yüksek olur. Böyle yerlerde yemek yemeyin. İşte buzlu bir şeyler içmeyin. Daha çok kapalı kutularda bir şeyler içebilirsiniz. Haberiniz olsun. Afiyet olsun. Şimdi dostlar Dreamland'den çıktık. Nereye gidiyoruz? Balangan'a gidiyoruz. Aslında son sahilimiz Melasti olacaktı fakat zaman yetmeyecek gibi. O yüzden sizi ben daha önce çekmiştim Melasti'yi. Balangan tercihini yapmak istiyorum. Balangan'da özellikle Jimmy Beach Club diye bir yer vardı. Çok hoşumuza gitmişti o dönemlerde. Sadece 4-5 dolara smoothie yiyerek burada keyif yapabiliyorsunuz. Buradaki üçkağıtçılar gibi kokonata 3 dolar alıyorlar mı? Gelin beraber orada görelim. Kokonat tribine girdim ya gerçekten. Hani gerilme seviyem kokonattan çıktı. Burası böyle bir yokuş, dar alandan geçiyorsunuz. Karşınıza motorlar geliyor. Ağaçlı bir yoldan geçiyoruz böyle. Allah'tan Bali'de doğa çok güzel ki hani bu gerilmeleriniz hızlıca geçebiliyor. Bir de beraberseniz, dostluğunuz, arkadaşlığınız, ilişkiniz varsa birbirinize destek olursanız daha da hızlı geçebiliyor. Tamamen artık sizin o kimli olduğunuza bağlı olarak değişiyor tabii ki de. Böyle bir yola doğru tekrardan çıktık. Yaklaşık 20 dakika falan sürecek buradan motorla. Önceki yolu kapatmışlar, o yüzden iyice uzadı. Aslında dip dibe gözüküyor haritada ama maalesef şu anda tam 23 dakikamızı alacak. Burada fark ettiğiniz üzere yürüme diye bir şey yok. Yani yürürken şöyle sağdan geçen kadın gibi çok fazla insan görmezsiniz. Herkesin altında motor var. Yani yerleşik alanın olduğu fakat kaldırımların olmadığı bir ada Bali. Şimdi burada yaklaşık 2 gün sonra Nyepi denilen bir sessizlik gecesi var. Tam bir gün boyunca sessizlik günü olarak kutlanır. Bunların Hinduizm'de yeni takvimden dolayı kutladıkları bir dini bayram gibi düşünebilirsiniz bizdeki. Bir gün boyunca sessizlik. Herkes evinde kalıyor. Hatta evin içinde bile konuşmadıkları söyleniyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış o evin içine girmeden bilemiyoruz ama dinlerinde böyle bir inanç varmış. Bana gelen bilgi bu yönde. Bununla beraber dostlar tüm uçuşlar duruyor. Tüm elektrikler çoğu yerde kesiliyor. İnternet olmuyor ama resortlerde işte tatil yerlerinde turist olarak gelenlere bunu yapamıyorlar ama sokağa çıkış yasağı var. Hiç kimse o gün sokağa çıkamıyor. Eğer sizi görürlerse ceza da yazabilirler. İstediğini de yazabilirler. Aslında böyle bir yol vardı. Bir soralım mı ya? Kapalı mı? Dur bir deneyelim. Ya da özel
minimal bir inşaat olduğu için pek giriş yapamadık. Normalde 5-10 dakikalık yolu biz 20-25 dakika alacak maalesef. Sessizlik gününde uçuşlar bile duruyor. Günde 400'den fazla uçağın durduğu söyleniyor geliş gidiş yönünde. Bu da yaklaşık bir ülkenin 20-30 milyon dolar günlük olarak kaybına yol açtığı söyleniyor. Ben dış mihrapların yalancısıyım. Onlar ne diyorsa size onu aktarıyorum. Eğer yanlış bir bilgi varsa ortada tamamen onların suçu, affola arkadaşlar. Yani 20-30 milyon dolar ciddi bir rakam. Gerçi turizmin komple durduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bir adadan bahsediyoruz. Ve sadece burada biliyorsunuz turizmden insanlar para kazanıyor. 4 milyon insanın yaşadığı bir adada tamamen kimsenin sokağa çıkmadığını düşünün. Garip bir şey ama güzel de bir şey. Düşünsenize bir gün boyunca hiçbir şey yapmadan durmayı anlıyorsunuz. Durmak neydi? En son ne zaman durdunuz? Hatırlıyorsunuz mu? Ben en son Kopenhag'da durdum. Bayağı da bir durdum orada. Durmak da iyi geliyormuş. Onu da anladım açıkçası. Yollarımız böyle. Asfaltlar güzel. Dandik değil. En azından yolda çukurlar az burada bu bölgede. Haydi bakalım. Yolculuğumuz devam etsin. Normalde burada da girişte arkadaşlar para alıyorlardı. Yine burada da para alan yok. Yani bence sessizlik gününden dolayı diyecektim. Ta ki şunları göreseye kadar para almaya yine birileri duruyor orada. 2K 2K. Ben salakta devam edeyim. Hello. We need to pay. How much? 5. 5? 5K'ymış bak. Taruh Indonesia ya. Thank you. Buranın yolları valla patates tarlası gibi arkadaşlar. Geldiğinizde dikkat edin. Ben normalde şuradan geliyordum. Buraya giriş yaptık ama anlamadım. Neyse buradan gidiliyor. Öyle bir yol arkadaşlar geldiğinizde. Hazırlıklı gelin yani. Motor kullanmayı az biliyorsanız sürmeyin buralarda. Takla atarsınız valla. Ben ta yıllar evvel bulmuştum burayı. Çok hoşuma gitmişti. Tekrar geçen sene gelmiştik. Hatta bu sene gelmiştik. Şimdi tekrar buraya gelmek nasip oldu. Burada bir beach club var hatta, Jimmy diye. Oraya gideceğiz şimdi. Orada bir şeyler de atıştırırız. Şuraya park edelim şöyle. Köpekçikler de her yerde var burada. Bir şey yapmıyorlar kolay kolay. Ama geçen videoda biri saldırdı ama bir şey olmadı. Hadi bakalım. Üçüncü durağımız Balanyan sahili arkadaşlar. Maalesef mavilikleri gösteremedik. Çünkü yine su çekilmiş ve gün batımıyla beraber bulutun arkasına saklanan bir güneşten bahsediyoruz. Şu anda da Jimmy Beach Club'a geldik. Burada bir tane smoothie'yi 3,5 dolara içebiliyorsunuz. Demin kokonatı da aynı fiyata içtik. Oradan kazıklandığımızı anlayın. Bunun içinde fıstık ezmesi, muzu, yulaf sütü, her şeyi var. Çok da lezzetli. Geldiğinizde mutlaka için. Ama işte çakalların olduğu yerde maalesef bazı şeyler değişebiliyor Bali'de günden güne. Keşke bunları yapmasalar. Çünkü burada turizm bu kadar patlamış, değer verilmişken bunu ilerletmeye doğru yöneltseler. Bizim yapabileceğimiz, anlatabileceğimiz bu kadar. Bu arada bu sahilde şuradan yürüdüğünüzde hemen ileride yürüyerek ya da yüzerek gidebileceğiniz bir kum sahil daha var. Haberiniz olsun. Geldiğinizde buralara uğrayın. Gayet keyifli. Bu Jimmy Beach Club'ı da ben gayet öneriyorum. Hem yemekleri çok güzel hem de aynı zamanda böyle smoothie'leri, bowl'ları da çok güzel. Güzel yani. Baksana böyle sahili izleyebiliyorsun. Bir de yerler maalesef çok pis. Su akıntısı geldikten sonra yemin ediyorum her yerde plastik atılımı falan çok yüksek. Dünya zaten yok olmaya doğru da gidiyor. Görüyorsunuz. Türkiye'de böyle. Her yerde pislik içinde. Giden herkes bir tane bir şişe atıyor, bir şey atıyor. Keşke böyle yapılmasa. Böyle güzel yerler hepimizin koruduğu, her zaman kullandığımız yerler olarak kalsa keşke ama maalesef biz bu kadar söyleyebiliyoruz. Hadi bir şeyler içelim. Sizi gün batımı için çok güzel bir restorana doğru götürelim. Sonrasında programımız devam ediyor. Şu görüntüye bakın ya. Kafayı yiyeceğim. Nasıl ama bulduğum yer? Dürüst ol. Dürüst ol. Gezgine güvenilir mi? Güvenilir. Ya. Ben zaten sen bana sordun. Doğru. Bana güveniyor musun diye ben de dedim. Sonsuza kadar. Biraz sanat yaptım. Eylül bu ne ya? Of. Arkadaşlar sırf şu görüntü için like tuşuna abanmayı unutmayın. Şu video böyle 10.000 20.000 bir beğeni alsın ya. Bali'deki o en güzel heyecanı size az önce gösterdim ya. Bak bunu görünce ben tüm böyle zevkim, keyfim yerine geliyor. Yemin ediyorum. Denizler de aynı şekilde. Bugün bir üzerimde bir gerginlik vardı. Niye olduğunu tam çözemedim. Bence biraz şey oldum ya bu videonun içinde. Yolların bozukluğu olsun, işte denizlerin çöplüğü olsun. Böyle bir yüklendi gibi
Ondan bir gerildim. Ama şimdi buraya gelmek, şu manzarayı görmek vallahi tüm gerginliğimi aldı gibi bir şey oldu ya. Çok güzel değil mi? Ve burada kimsenin olmayışı sadece bize kapatılmış gibi bir şey oldu. Çok çok keyifli değil mi ya? Şurada bakın bir tane havuz var. Burada şezlonglar var. Burada oturma alanları var. Burada yoga yapılıyormuş normalde de. Ben burayı geçen Serkan abiyle keşfetmiştim. Yine geldik buraları. Çok güzel. Yemek yiyelim bir de burada, bakalım nasılmış yemekler. Dostlar, yemekler geldi. Biraz starterla başladık. Bir tane sweet potato. Böyle 3 tane farklı mor renkte patates var burada. Burada bir tane bruschetta mı artık nasıl söylüyorlarsa. Burada 3 tane var. Neli bunlar? Mantarlı, peynirli ve karamelize soğanlı. Bir tane kuskus salatamız var. İçinde tavuk da var. Tavuklu olunca 135K. Bu 40K. Burası da 70K. Toplamda 110, 135 daha kaç yaptı? 245 yaptı. 250 diye ortalasak bir tane de soda söyledik. 260. Servisi ıvır zıvırı 300K'ya da böyle güzel şeyler yiyebiliyorsunuz. Bizlere afiyetler olsun arkadaşlar. Sizlere de iyi seyirler. Devam. İşte Bali'de anlık yağmurla böyle olabiliyoruz arkadaşlar. Mahvolmuş. Gidemiyoruz. Yağmurun var ama sırada geliyor. Yürüyecek falan bakıyor. Bak görüyorsunuz böyle dolduruyorlar burada. Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Yepyeni bir günden selamlar. Dün neler yaptık görüyorsunuz. Şu anda Niyepi kutlamaları var. İçlerinden geçiyoruz. Dün neler yaptık? Akşama doğru 3. sahilimizden çıkıp Lemance diye bir mekana gittik. Orada duş aldık, hazırlandık, süslendik, püslendik ve Uluwatu'da bir gece hayatının olduğu yere gittik. Rolling Fork'a gittik. Orada ne yaptık? Dans ettik. Latin çaldı. Benim oralar bilirsiniz, memleketlerimde Brezilya, Kolombiya, Arjantin vesaire. O günleri yad ettik. Güzelce eğlendik. Eğlendikten sonra da gece motorla dönerken bir yağmur bastırdı. Mecbur durmak zorunda kaldık. Benzin aldık. Sırılsıklam olduk. Bakın eve gitmemiz tamamen Allah'ın bir lütfu muydu artık neydi bilmiyorum ama 1 saat, 1,5 saat boyunca yağmur yağdı. Hiç durmadı. Durmadığı gibi de vallahi önümü göremedim ama sonunda eve vardık çok şükür. Bugün de kutlamalar devam ederken sizleri ben bir yerlere götürmek istiyorum. Bu kutlamaları da yolda giderken an be an çekmek istiyorum. Bunların yeni tarihleri, yani yeni takvime göre bayramları gibi bir şey. Niye yapayım? Sessizlik gününü kutlayacağız. Bunların çok fazla Hinduizm'de kutladıkları günler var. Bunlar kadar tatil yapan ben başka bir toplumda görmedim bu dine mensup tatillerinden dolayı. Mesela çalışma alanlarında aniden işi bırakır bu insanlar. Aniden derler ki patrona ya benim kafam attı. Parayla alakaları yok arkadaşlar. Bu adamların parayla hiçbir alakası yok. Bu adama de ki kardeş sen burada çalış 5 gün ben sana $1000 vereyim şunu yapma de. Bak o adama sanki bir kelepçe takmışsın hissiyle sana cevap verir ve seni terk eder. Senin işinden direkt çıkar gider. Bakın şöyle bunların bazı yaptıkları figürler var. Bunlar artık şeytan mı nedir? Yorumlarda bilenler varsa yazsın. Daha önceki bölümde anlattım. Her evde bir tapınak var. Her ev bir tapınaktan oluşmak zorunda. Tüm paralarını bunlar tapınaklara veriyorlar. Yani görüyorsunuz şehir sağlı sollu baktığında gariban gibi duruyor. Ama içleri çok zengin bu insanların. Yani o gülmeleri, sana gelip düzgün yaklaşmaları, olayın iç güzelliğinin parayla ilgisi olmadığını gösterebiliyor. İnandıkları dinle ilgisi var. Sabah uyandıkları ritüellerle. Tabii bir de adada yaşıyor adamlar. Şimdi bu adamları koy İstanbul'a. Yaşasınlar bakayım hani 2 hafta sonra hayatlarına küfrederler. O yoğunluğu. Burada adada tertemiz havada mis gibi yerde yaşıyorlar. Şanslılar tabii biraz da. Ya geçen bu konuyu tartıştık. Hay kardeşim coğrafya kader midir değil midir? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben dedim ki babacığım %70 coğrafya kaderdir. Yani ne kadar çabalarsan çabala Amerikalı 22 yaşında Dominik'te tatil yaparken sen 22 yaşında Dominik'te tatil yapamıyorsun. Yapamazsın. Kolay değil. Ya baban çok zengin olacak ya da hayatı çok hızlı öğrenip çok
kafan çalışacak, bir şekilde parayı alabileceksin. Yani baktığında Amerika'da kafe dükkanında çalışan çocuk saatlik $20 kazanırken ben hatırlıyorum 6 saat çalışıyordum. 6 saate 20 TL alıyordum 21-22 yaşında. Yani o 20 TL'yle de ben Manisa seyahate biniyordum, yemek yiyordum falan, bitiyordu. Kız arkadaşım oldu mu gözünün içine bakıyordum kızın. Ya inşallah yemek yemez de param çıkışır diye. Öyle bir gençlikte yetişiyoruz. Amerika'daki çocuk 8 saat çalıştığında, ulan günlük 8 saat çalışsa yemin ediyorum $160 alsa Meksika'ya uçak bileti alabiliyor. Nasıl coğrafya kadar olmasın? Sadece bu Amerika ile ilgisi değil. Avrupa'da herhangi bir otobüs biletine binen bir çocuk işte 20 euroya başka ülkeye gidebiliyor. Ben Budapeşte'den hatırlıyorum. Hiç unutmam o dönemde. Budapeşte'den Avusturya'ya, Viyene 6 euroya mı ne otobüs biletiyle gittim. Ülke değiştirdim 6 euroya. Ben Malta'dan Barcelona'ya 8 euroya ülke değiştirdim ya. Böyle bir gerçek varken nasıl coğrafya kadar olmasın? Tabii ki de bizim emeklerimiz, tabii ki de bizim çabalarımız bir şeyi farklı yönde kılabiliyor ama yine de şans babacığım. Şans. Ben de şanslıydım. Allah'a çok şükürler olsun. Hani ailemin durumu fena değildi. Sağlıklıydı. Güzel ebeveynlik yaptılar. Üstüne İzmir'de yetiştik. İzmir'in de avantajları var. Sosyal bir şehirden bahsediyoruz. O özgüveni kazanabiliyorsun. Yıllar evvel Marmaris'e gittim 16 yaşında çalışmaya. Bak bu benim çabam mesela. O dönemlerde babamın anamın durumu iyiyken yazlık vardı mesela. Yazlığa gitmeyi tercih edebilirdim. Ama ben dedim ki benim bu İngilizceyi öğrenmem lazım. Bir şekilde kendimi geliştirmem ve çalışmam lazım. Çünkü akranlarım, ben hatırlıyorum o dönemlerde tatil yaparken benim gidip Marmaris'te 400 tane 500 tane bulaşığı aynı gece yıkamam bana çok şey öğretti. Şu anki mücadelemde, hayat düzenimde her şeyi kazanmamı sağlayan noktalardan bir tanesidir. Hiç unutmam bugünleri. Bakın hepsi törene hazırlandılar, gidiyorlar. Beyaz beyaz giyindiler. Oh, konvoy yapıyorlar. Hello! Konvoy halinde gidiyorlar. Bizde nasıl sünnet düğünü var. Bayramlarda bir şeyler yaparlar. Bunlarda da bu törenler dini tören olduğu için çok değer veriyorlar. Günlerce bunu kutluyorlar. Yarın itibariyle şu anda bir konaklamaya götüreceğim sizi. Orada biz tabii biraz kendimizi kapatmış gibi olacağız ama tüm Bali'de elektrikler gidecek neredeyse. Özel konaklamalar dışında. Buradaki evler mesela hiçbirinin elektriği olmayacak, interneti olmayacak. Hava alanları kapalı kalacak. Bir gün boyunca 400'den fazla uçağın durduğu söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Dün zaten bahsetmiştim bunlardan. Bugün de biraz dolaşa dolaşa sizlere göstermek istiyorum. Hava şu anda çok güzel. Dün fırtına hiç bitmedi. Saatlerce yağmur yağdı ama şu anda gerçekten çok keyifli bir yoldan gidiyoruz. Sıcak biraz hava. Bali'ye geldiğinizde nemi hissedeceksiniz. 33-35 derece arasında değişiyor. Ama nem çok yüksek. Yağmur sezonu oldu mu da illallah ettirdiği zamanlar oluyor. Ben size şahsi fikrim, Bali'ye geleceğiniz süreler Mayıs, Eylül, Ekim. Onun dışında pek gelmeyin. Geldiğinizde bıkarsınız burada. Çok fazla trafik vesaire olur. Yazları özellikle herkes tatile çıkıp geliyor. Türkiye'den buraya çok fazla insan geliyor. Ben de buna mutluyum açıkçası. Çünkü videoları çektim zamanında YouTube'da vesaire. Orada hep alta yorumlar yazıyorsunuz. Sezer iyi ki çektim. Senin sayende buralara geldik vesaire. Eğer varsa şu anda bu videoyu izleyen, daha önce hiç yurt dışına çıkmamış ama benim videolar sayesinde ya kardeşim sağ olasın, izledik videoları, heyecanlandık, sayende çıktık bir yerlere gittik, Allah razı olsun diye bir yorum yazarsanız çok çok mutlu olurum. Çünkü bizim bu işi yapmamızdaki en büyük motivasyon sizlerin tamamen verdiği yorumlar. Bakın burayı yolu kapatmışlar galiba. Her yeri kapatıyorlar böyle. Bak burada da benzin satıyorlar yolda bidonda. Çok değişik olay ya. Güzel ya. Burada huzuru da bulabileceğin çok fazla ortam var. Eğer buraya spor yapmaya, keyif almaya, arkadaşlarına zaman geçirmeye geliyorsan çok turistik yerlere gitmek yerine böyle gündelik hayatı yaşayarak da çok keyif alabilirsin. Allah'ım tiplere bak ya, çok ilginç. Sokak köpekleri de çok fazla. İnanılmaz fazla hem de. Hepsi de zayıf, küçük boylu. Ya buradaki insanlar da zayıf, küçük boylu çünkü protein değerleri çok düşük yemekler yiyorlar. Yani günde her gün nereden baksanız pilav falan yiyor bu adamlar. Çok fazla et tüketemiyorlar. Zaten Asya'da et kültürü de çok kötü. Haberiniz olsun. Çünkü burada muson yağmurlarından dolayı çimler hep yeşil kaldığı için ve aynı zamanda yaş olduğu için midelerinde yer tutmuyor. Bu konuyla ilgili de hayvanlarla ilgili bir veteriner arkadaşımız ya da beslenmeyle ilgili bilen varsa benim anlattığımın doğru olduğunu teyit edebilirse çok sevinirim. Yalan yanlış bilgi de vermemiş olayım. Mahcup olmayayım. Öyle burada et yetişmediği için de Avustralya'dan geliyor. Avustralya eti de çok pahalı olduğu için bu adamlar zaten aylık $250-300 kazanan bir toplumdan bahsediyoruz. Nasıl yesin et? Tavuk da yiyorlar ara ara ama genel itibariyle bunlar pirinç, yumurta, yağlı yemekler falan da yiyorlar. Ondan böyle küçük kalıyorlar. Burada dün bir tören olmuş belli ki. Burayı kapatmışlar. Selamat. Bunların bir de ben geçen gün fark ettim okulda küçük yaşlarda dini eğitimlere başlıyorlar.
Bayağı böyle çocukları eğitiyorlardı. Bu çaldıkları müzikleri vesaire yapıyorlardı. Tabii içlerine girmek lazım. Nasıl ne şekilde yaptıklarını da tam bilmiyorum. Ama çocukluktan başlıyorlar. Bak bir tane çocukluğu götürüyorlar. Ya bizde nasıl bayramda bayram namazına gidersin babanla dedenle. Aynı o şekildir muhtemelen. Şimdilik kapatıyorum. Diğer yollarda devam. Sıcak gece falan dinlemiyor, uyumuyorlar galiba. Dün gece saat 1.30'da bunların elinde yağmurda heykel taşıyorlardı ya. Helal olsun ya. Yani işte inanç böyle bir şey abi. Sıcak koymuyor adamı şu an. Köpek saldırdı şimdi onlara. Ondan koştular ya. Normalde köpek bunu hello. Arkadaşlar şimdi bu adamlar bunları niye yapıyor? Hani bir de bunun meselesi var. Şimdi bunlar hepsi kendi aralarında heykel yapıyorlar. Böyle kötü şeytan gibi düşünebilirsiniz. Canavar gibi şeyler yapıyorlar zaten. Bunların adı da Ovo Hogo. Eğer Ovo Hogo dersek de 2 kere söylersek de çoğul şekilde söyleniyormuş. Şimdi bu yaptıkları canavarlara var ya, bugün özelinde müthiş bir ses çıkartacaklar. Kötü ruhları çağıracaklar. O kötü ruhların da yaptıkları Ogo'ların içine girecekmiş gibi düşünüyorlar. Girdikten sonra da yakacaklar, kötü ruhları kovacaklar. Kovduktan sonra da sessizliğe bürünecekler. O yüzden de 19 Mart'ta sessiz bir gün olacak. Sessizlik gününde de o kötü ruhların geri gelmemesini istedikleri için. Ha ne kadar inanırsınız, ne kadar inanmazsınız tamamen sizin kendi inancınıza bağlı ama her dinin, her törenin farklı bir getirisi, farklı bir inanışı var. Onu da sergiliyorlar. Bu arada bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü arkadaşlar. Bugün eğer ben bu buralarda bunları anlatabiliyorsam tamamı şehitlerimizden ve Atatürk'ten kaynaklı. Zamanında verdikleri mücadele, bizlere sağladıkları imkanlar, cumhuriyet, verdikleri kendilerinden hayatları hepsi bizim bugün buralarda bunları rahatça anlatmamızı, özgürce anlatmamızı sağlıyorlar. Hepsini buradan anıyoruz tekrardan ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi markete geldik. Marketin önünde böyle oturmuşlar. Tören de yapıyorlar galiba. Muhabbet ediyor. Dedikodu yapıyorlar. Ne yapacaklar? Ahmet'in oğlu şunu yapmış, Mehmet'in kızı şunu yapmış diye konuşuyorlar. Ne konuşacaklar yani? Şöyle motorla durduk, tören yapıyorlar arkadaşlar. Burada artık ne söylediklerini anlamıyorum ama bir müzik yaptıkları aşikar yani. Tanrı'ya adaklarını hep buraya getiriyorlar. Meyveler var. Kanaklarının içine koyuyorlar, tütsülüyorlar. Böyle dini törenlerini kutluyorlar. İyi oldu, tam yolda denk geldiniz. Şurada o hovalar var bak. Şu şekilde burada da çocuklar taşıyarak getirmişler bunları. Ne garip ya. Bak. Hello, how are you? Good. Ne yapıyorsunuz lan? How are you? Good. Köyün çocukları buradalar. Hello, Mr. Hello. What else you? Baksana ya. Hello. Hello. Hey. Hey. Ne kadar tatlı değiller mi ya? Çok güzeller. Allah Allah. Sen niye ağlıyorsun ya? Sen niye ağlıyorsun ya? Ağlama ya. İşte coğrafya kaderdir sözüm aslında buradan geliyor. Şimdi bu adamlarla Amerika'da, Miami'de doğmuş çocuk aynı olabilir mi ya? Olamıyor işte. Ya bunlar daha güzel ama ben söyleyeyim size. Saf, temiz, hiç kirlenmemişler. Bunlar da dedikoducu teyzeler. Geri geldik. Yola devam ediyoruz arkadaşlar. Mumdağ'a doğru. Yağmur da başladı. Felaket suratımıza gelmeye başlıyor yavaş yavaş. İnşallah şimdi dağa doğru çıkıyoruz. Biraz tepelere doğru gidiyoruz. Kintamani bölgesine falan da geçeceğiz herhalde. Ben anlamadım. Hep aynı yol gibi geldi bana. Oo, bulutları görüyorsunuz mu? Simsiyah oldu. Yükseldikçe rakım, yağmur riski çok yükseliyor Bali'de. Özellikle iç bölgelere gittiğinizde Ubud'a vesaire doğusuna, güneydoğusuna oralarda iyice yağmur yağma riski çok yükseliyor. Yemyeşil zaten o alanlar. Haberiniz olsun. Enerjimizi aldık, çocukları gördük, keyif aldık. Yolculuğa geri dönmek de ayrı güzel şimdi. Yaklaşık bir 30 dakikamız falan kaldı. 30 dakika sonra konaklamaya varıyoruz. Konaklamadan görseller de güzeldir. Oraları da sizlere göstermiş olurum. Maalesef mikrofonu çıkartmak zorunda kaldım.
Yağmur yağıyor çünkü. Bu koşulları da görün istiyorum. Yağmurda nasıl oluyor? İşte gözlükle ben sürüyorum. Bir yandan yağmurluğumuzu giydik bu şekilde. Böyle gitmek durumundayız. Dün şöyle söyleyeyim size. Abarttım ya. 1 saat boyunca şu gözlerim damla damlaydı. Öyle gittik. O derece yani. Ama çok şükür bir şey olmadı. Şimdi bir yaklaşık 35 dakikamız daha kaldı. Öyle gidelim bakalım. Yol tarafı da bu şekilde. Yine sağlı sollu törenleri görebiliyorsunuz. Solda bir tane tören var. Oo! Hepsini uçlarında töreni tutuyorlar. Aman 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 aman. Bir sürü insan vardı valla. Yukarı çıktıkça bulutlar da çoğaldı. Sis de çoğaldı. İnanılmaz bir ortam. Yağmurla beraber yolları sürmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sizler bu heyecana ortak olduğunuz için umarım keyif alıyorsunuzdur. Teşekkürler. Öyle güzel yerlerden geçiyoruz ki polis bizi başka yola döndürüyor çünkü kutlamalar var. Geliyorlar. Gül yabani geliyor. Geliyor bak, törene bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Böyle bunlar yürüyecek. Bütün gün yürüyecekler bunlar. Değişik. Çocuklar valla mutlu mesut fotoğraf çektiriyorlar. Allah Allah. Selamat. Oh geliyor. Gül yabani geliyor. Ölüm sonu canavarı. Şöyle bir yerde durduk ya. Böyle bir şey var mı ya? Dayı da burayı temizliyor. Dayı manzaraya bak. How are you? Ya çok güzel insan bunlar. Kafayı yememe geldi değil. Buraya geleceğim. Bunlarla sohbet edeceğim. Şu manzarayı izleyeceksin. Yani bir tane sandviç alacaksın. Oturacaksın. Şey demeyeceksin. Ya Bali'de şu. Abi her yer Canggu'dan, Ubud'dan ibaret değil. Bak buralar da var. Böyle yerler de var. Bak köpeğimiz de geldi. Biz geldik buraları izliyoruz ya. İyi misin sen ya? Geliyor. Törene doğru girdik arkadaşlar. Selamat. Oo, başlıyor valla. Bu gece bağırmalar, çığırmalar, her şey yapılacak. Yarın sessiz bir gün oynayacak. Aha da geliyor karşıdan. Bak, şeytan kafası da oynuyor bunun. Sorry. Hello. Oğlum kameramana niye dokunuyorsun? İlk kez Mercedes gördüm ben. Vallahi bak kamyonlara atlamışlar. Selamat. Hello. Hola biz geldik la. Şuna bak şuna. Yollara bakın. Aman Allah'ım ya. Çok güzel çok. Oh gelene bakın. Telleri düzenleyen çocuk. Şimdi o bizim konaklamaya doğru geldik arkadaşlar. Bakalım beğenirsek sizlere ismini de veririm. Ben bunlarla reklam anlaşması yapmadım. Story ve Reel satarım dedim güzelse. Pedal kortları bile varmış. Şu anlık güzel ilerliyor. Bakalım lobiye doğru ilerliyoruz şu anda. İnşallah güzel çıkar. Sizlere de tavsiye edip böyle burada kalmanızı sağlarız. Ama güzel duruyor. Şu an atlar var herhalde. Evet atlar var. At kokusu geliyor çünkü. Lobi gayet güzel. Hoşuma gitti. Nano taktık. Çok keyifli şu an. Güneş de vuruyor. Güneşin olması da çok büyük şans. Buralar çünkü çok tepede kalıyor genelde. İnşallah odaya girince de güneşli gösteririz odayı. Bali'de esas olay şu. Geldiğinizde diğer şehirlere ulaşmak. Gelip burada 7 gün boyunca Canggu, Ubud, işte Uluwatu yapıyorsunuz ya. Vallahi değil olay. Motora atlayın ya da arabayla binin. Dağlara yukarılara çıkın. Kintamani'ye çıkın. Batur Dağı'na çıkın. Buralara gelin. Çok güzel yerler var haberiniz olsun ha. Biz şu anda Munluk tarafındayız. Munluk da buranın en özel yerlerinden biri. Böyle güzel konaklamalar var.
Şimdi bindik golf arabasına gidiyoruz arkadaşlar. Tenis her şeyleri var ya. Bayağı iyi. Böyle ormanın içinden gidiyoruz. Of, manzaraya bakın arkadaşlar. Şimdi birazdan odanın manzarasını gösterdiğimde büyülenmemeniz elde değil bence. Çünkü çok iyi duruyordu fotoğraflarda. Baksanıza kocaman bir tesis yapmışlar. Biz şu an buradayız. Bak burada yeme içme, ortak alan, restoran. Oo çok güzelmiş. Baksanıza manzaraya arkadaşlar. Abo çok iyi. Burayı bayağı beğendik ya. Çok keyifli. Restoran falan da. Çok güzel. Munluk Plantation diye geçiyor. Anlık olarak odamız bu şekilde arkadaşlar. Yine terlikleri burada çıkarttık tabii ki de. Şömine var ya. Uf, manzaraya bak. Abo! Nereye geldik arkadaşlar? Çok iyi. Baksanıza. Burası da yatak odası. Bu şekilde. Ben buraya bayıldım. Çok iyi değil mi? Baksanıza. Açıyorsunuz burayı. Şöyle giriş yapıyorsunuz. Üf ki üf. Dostlar, bence buranın artık tadını çıkarma vakti. Video da bence çok güzel oldu. Eğer buraya gelecekseniz dediğim gibi hani ücretli bir anlaşmam yok. Munluk Plantation diye geçiyor. Yemeklerini deneyimleyin dedik ama ben artık bu videoyu bitirmek istiyorum. Çok güzel bir günler geçirdik. Uluwatu ile başladık. Buralara kadar geldik. Şöyle bir gün batımı da bizleri karşılıyor. Şimdi artık bunun tadını çıkartalım. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir video olmuştur. Lütfen eğer gerçekten beğendiyseniz bir tane beğeni tuşuna, bir tane de yorum bırakmayı unutmazsanız bu kardeşiniz çok mutlu olur.